Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Size şimdi göstereceğim bu harita adeta gizli bir silah gibi. Görsel hafızanızın gücünü kullanarak o karmaşık isimleri beyninize bir daha hiç çıkmayacak şekilde kazıyor. İnanılmaz akıllıca bir yöntem. Haritanın detaylarına dalmadan önce hadi şöyle bir zamana geriye gidelim ve sahneyi hazırlayalım. Yani bu beylikler ortaya çıktığında Anadolu'da neler oluyordu? Ortam nasıldı? Durum şu. Anadolu Selçuklu Devleti artık eski gücünde değil, zayıflamış. Bu da Anadolu'da dev bir otorite boşluğu yaratmış. Hal böyle olunca da bu topraklarda daha küçük, kendi başına hareket eden yönetimler yani beylikler ortaya çıkmaya başlamış. Sürekli beylik diyoruz. Peki nedir bu beylik? Aslında tanımı çok basit. O dönemde Anadolu'da kurulan küçük bağımsız Türk prensliklerine verilen isim. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. Ve işte en eğlenceli kısma geldik. Şimdi haritaya yakından bakacağız ve bu beyliklerin adlarını bir daha asla unutmamamızı sağlayacak o görsel ipuçlarını tek tek çözeceğiz. Yolculuğumuz Anadolu'nun batısından başlıyor. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Haritadaki ilk durağımız Manisa civarı. Orada ne görüyorsunuz? Dikkatli bakın. Evet, sapsarı bir han. İşte ilk ipucumuz bu. Sarıhan, Sarıhan, Saruhan. Saruhanoğulları. Gördünüz mü? Ne kadar akılda kalıcı. Muhteşem. Hemen komşulara da bir göz atalım. Çünkü haritanın zekası burada da devam ediyor. Aydınoğulları için ne düşünülmüş? Pırıl pırıl aydınlık bir görüntü. Peki ya Menteşeoğulları? Çok basit. Bir kapı menteşesi. İsimle görsel arasındaki bu doğrudan bağlantı harika değil mi? Şimdi rotamızı biraz daha içeri Kütahya bölgesine çeviriyoruz. Orada sizi kocaman bir sürpriz bekliyor. Evet, evet. Yanlış görmüyorsunuz. Orada dev bir gergedan var. Ne alaka mı diyorsunuz? İşte haritanın dehası bu. Gergedan, Germiyan, Germiyanoğulları. Bu çağrışımdan sonra unutmak mümkün mü? Yolculuğumuza devam edelim. Şimdi Karaman ve Konya civarındayız. Orada ne var? Simsiyah bir koyun. Buradaki bağlantı o kadar net ki. Beyliğin adı ne? Karamanoğulları. Yani içinde kara geçiyor. Haritada ne var? Kara bir koyun. İşte bu kadar basit ve etkili. Geldik haritadaki belki de en net ve en esprili ipucuna. Adana ve çevresinde hüküm süren Ramazanoğulları. Sizce bu beylik için ne çizilmiş olabilir? Tabii ki bir Ramazan çadırı. Bundan daha akılda kalıcı, daha sevimli bir görsel olabilir miydi? Ve son olarak bu sefer günümüze de bir göz kırpan, modern bir dokunuş var. Sivas ve Kayseri'deki Eretna Devleti için ne kullanılmış dersiniz? Hayali bir internet şirketinin logosu Ernet. Eretna, Ernet. Ses benzerliği inanılmaz. Bu gerçekten dahice bir fikir. Tamam. Haritadaki bu eğlenceli bulmacayı çözdük. Çok keyifliydi. Ama şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Yani bu kadar parçalanmış, dağınık bir yapı tarihin akışında ne anlama geliyor? Bütün bunlar neye yol açtı? İşte o tek tek baktığımız renkli dağınık parçalar var ya, aslında o harita bir sonun değil, yepyeni ve çok güçlü bir başlangıcın habercisiydi. O parçalanmış gibi görünen Anadolu, dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin doğacağı beşiğin ta kendisiydi. Yani aslında bu beylikler çağı bir çöküş dönemi değil. Tam tersine muazzam bir yükselişin hazırlık dönemiydi. Tarihe bu gözle bakınca her şey çok daha anlamlı hale geliyor. Ve işte bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken en önemli ders de bu. O gördüğümüz küçük beyliklerden sadece bir tanesi, Osmanoğulları, zamanla hepsini tek bir çatı altında toplayacak ve bildiğimiz dünya tarihinin seyrini tamamen değiştirecekti. Bu zeki harita eşliğinde yaptığımız keyifli yolculuğun sonuna gelirken, gelin bu deneyimden kendimiz için de bir ders çıkaralım. Bitirirken aklınızda sadece bir soru bırakmak istiyorum. Bir anlığına hayal edin. Okullardaki bütün ders kitapları, bütün haritalar bu kadar yaratıcı, bu kadar akıllıca tasarlansaydı, eğitim nasıl bir şeye dönüşürdü? Bu harita, bize en karmaşık konuların bile doğru bir yaklaşımla ne kadar keyifli hale gelebileceğini kanıtlıyor. Öğrenmek sıkıcı olmak zorunda değil.